Arkaik kültür klasik kültürün öncesidir. Klasik dönemde kusursuzluk söz konusudur ve eserler altın orana sahiptir. Arkaik dönemde ise eserler orantısızdır ve arkaik gülümseme gibi arkaik dönemin belirgin özellikleri vardır. Öncelikle bazı ön bilgilerle başlayalım. Proto nedir? Proto, öncül ilkel anlamındadır. Proto-Korint M.Ö. 750-640 aralığını, Proto-Attik ise 725-600 aralığını kapsar. Attika seramiklerinde siyah figür tekniği kullanılmaktadır. Oryantalizan seramik deyince aklımıza Batı Anadolu gelir. Ve bu dönem Batı Anadolu'da 2 tane atölye vardır. Bunlar, Kuzey İonya Atölyesi ve Güney İonya Atölyesi'dir. Arkaik çağ seramiği denince aklımıza Attika seramiği gelmelidir. Ve Attika seramiklerinde siyah figür tekniği kullanılır. Bu teknik, aslında Attikalı ustaların icadı değildir. 700 yıldır kullanılan bu teknik Korintli ustaların icadı olan bir tekniktir. Uygulayıcısı Korintli ustalar olmasına rağmen, Attikalılar bunu bir pazar haline getirmiştir. Peki bu siyah figür tekniği nedir? Siyah figür tekniğinde, çömlekçi ustası çarkta kabı şekillendirdikten sonra, eserin üzerine siyah silüetli, içi dolu figürler çizer, figürlere ait ayrıntı ve detayları ise kazıyarak verir. Ek boya olarak kırmızı ve beyaz boya kullanılır. Bu işlemlerin hepsi fırınlama aşamasından önce yapılır. Fırınlama ile birlikte kabın üzeri zırh gibi kaplanır ve parlak bir hal alır. Attika'nın kil rengi sarımtırak olduğu için, arka fonlar sarımtırak renktedir. Arkaik döneme kadar, eserleri yapan sanatçıların ya da boyayan ressamların adlarıyla karşılaşmıyoruz. Ancak arkaik dönemde, bazı eserleri boyayan ressamların gerçek isimlerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bazı sanatçılar eserlerinin üzerine bizzat adlarını yazmışlardır. Bunun yanı sıra, bazı eserlerin gerçek usta ve ressamları da belli değildir. Bu eserler gruplama yoluyla belirlenir ve envanter numarası ya da bulunduğu yere göre adlandırılır. Bu konuda ilk çalışmayı yapan Beazley adında, British Museum'da görevli bir arkeologtur. Beazley, siyah figür tekniği olan parçaları bu yöntemle gruplamıştır. Şimdi sırasıyla arkaik dönemin, önemli ressamlarını, ayırt edici özellikleriyle, eserleri üzerinden inceleyelim. İlk olarak, M.Ö. 630-625 aralığında eserler veren, Berlin A34 ressamıyla başlıyoruz. Berlin A34 ressamının, oryantalizan Proattik'ten, siyah figür tekniğine geçişteki ilk sanatçı olduğu düşünülmektedir. Önceleri kadın ressamı olarak bilinen sanatçı, elbiseleri beyaz ve kırmızı renklerle süslemiştir. Arka planda dolgu motifi olarak zikzak ve rozetlere yer vermiş, ışın motiflerini kullanmaya devam etmiştir. Siyah üzerine beyaz boya kullanarak detayları belli etmiş ve büyük boyutlu hayvan figürlerinin öncülü konumundadır. Berlin A34 ressamı bir öncül olarak kabul edilmektedir. Net bir siyah figür tekniği sanatçısı değil, bir geçiş dönemi sanatçısıdır. Eserin ressamının adının bu şekilde adlandırılmasının sebebi envanter numarasının kullanılmasıdır. Kıta Yunanistan'a ait eserlerdir ve bu eserler genellikle Keramaikos'ta üretilmiştir. Ürettikleri ürünleri öncelikle kendi bölgelerinde, sonrasında ise deniz aşırı ticaretin başlamasıyla, önce Anadolu'ya, sonra çoğunlukla İtalya tarafına sattılar. Proto-Korint ve Proto-Attik olarak adlandırılan seramik grupları da arkaik dönem seramiği içindedir. Keramaikos'ta yapılan kazılarda ele geçen eserlerin, öncelikle siyah figür tekniği kullanılarak yapıldığı gözlemleniyor. Kazı çalışmalarını yapan ilk araştırmacılar İngiliz ve Alman olduğu için bu eserlerin birçoğu Almanya ve İngiltere'de bulunan müzelerdedir. İşte bu müzelerde korunan eserler üzerinde yapılan çalışmalar, müzedeki envanter numaralarına göre, stil benzerlikleri bağlamında gruplanmış ve eserlerin ressam adları da bu envanter numaraları kullanarak isimlendirilmiştir. Bu çalışmaları ilk yapan British Museum'da görevli Beazley'dir. Bütün çalışma hayatını siyah figür tekniğindeki vazoları ve kırmızı figür tekniğinde yapılmış vazoları tasnif etmeye adamıştır. Ve bunu yaparken de, ressamının adı bilinmeyen eserleri, bulunduğu müzedeki envanter numaralarından yola çıkarak ressam ismi oluşturmuştur. Eserleri üzerinden sanatçıyı incelemeye devam ediyoruz. En soldaki görsel fotoğraf, ortadaki ise onun çizimidir. En altta ışın dizisi ve onun üzerinde spiral motifi var. Kadın figürlerine baktığımızda kontür tekniğinin uygulandığını görüyoruz. Kadınların yüzlerinin içi boş, yüzlerinden kabın kil rengi anlaşılabiliyor. Sadece çevre çizgilerinin verilmesi kontür tekniği uygulandığını gösterir. Bu eser bariz bir şekilde arkaik dönem eseridir. Kadının saç şeklindeki Mısır etkisinden, kulakların olması gerektiği yerden hem arkada hem büyük olmasından, figürlerin hareketsiz ve daha dik duruşundan, arkaik döneme ait olduğunu anlayabiliyoruz.
Kıyafetlerin üzerinde doldurma motifi bulunmasından da, net olarak Proto-Attik sanata ait olduğunu görüyoruz. Proto-Attik sanatta, Proto-Korint sanatında, oryantalizan dönemde, dolgu motifi sıkça kullanılıyor. Dolayısıyla geçiş dönemi ressamı olduğu için bunlar Proto-Attik dönemden getirdiği şeyler. Doldurma motiflerinde genelde beyaz rengi tercih ediyor. En sağdaki çok sayıda parçadan ayırt edebildiğimiz, aynı seramiğin diğer tarafıdır. Kabın diğer yüzeyinde en altta yine ışın demeti, onun üzerinde yine spiral motifi var. Ana sahnede ise büyük boyutlu bir hayvan motifi var. Ressam büyük boyutlu hayvanları eserlerinde sıklıkla kullanıyor. Kabın rengi sarımtırak kil rengi. Sarımtırak bir zemin rengi üzerinde siyah renkle çizilmiş figürler var. Teknik olarak kontür kullanıyor olsa da bunu yapması gerekiyor. Boyalar net bir şekilde parlak. Çünkü Proto-Attik sanatta fırın ısı dereceleriyle oynayabilmeyi öğrendikleri için yüksek ısıya ulaşabiliyorlar. Yüksek ısıya ulaştıklarında da kapların yüzeyi daha da parlamaya başlıyor. Ressamın diğer eserlerinden örneklerle devam edelim. Bu örnekte kap formumuz Skyphos kraterdir. Sarımtırak Attika rengi kil zemin, Proto-Attik sanattan gelen doldurma motifleri var. Sanatçı ana sahneyi uzun tutmuş ve burada büyük boy su kuşu kullanmıştır. Boşluklarda doldurma motifi kullanarak, kanat detaylarını kazıma çizgilerle vermiştir. Dudak kenarları ve kulp detaylarında bezeme kullanmıştır. Kabın diğer yüzüne baktığımızda, ana sahnede büyük boy bir karışık yaratığın kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bu yaratık Sphinx'tir. Sphinx, insan başlı, aslan gövdeli, kuş kanatlı mitolojik yaratıktır. Saç detaylarında, Mısır etkisini net olarak görüyoruz. Çünkü 7. yüzyılın son çeyreğindeyiz. Ancak Sphinx'in boynu, olması gerekenden çok daha uzun yapılmış ve yüzünde kontür tekniği kullanılmış. Eserde siyah boya yoğun olarak kullanılmışken, ek boya olarak da kırmızı ve beyaz kullanılmış. Saç detaylarında kazıma çizgiler de var. Dönem özelliği olan doldurma motifi ve ışın dizileri kullanılmış. Kulak kısmı olması gerekenden daha geride ve yukarıda. Dolayısıyla, arkaik etki bariz bir şekilde var. Figürleri büyük tutarken kulp detaylarına doğru bir friz kuşağı yapmış ve panelli süsleme geleneğini devam ettirdiğini görüyoruz. Kısaca arkaik çağ seramiğine giriş yaptığımız ve ardından arkaik çağ ressamlarından Berlin A34 ressamını eserleri üzerinden yorumladığımız videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda M.Ö. 625-600 aralığında eserler veren Nessos ressamını inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere, esen kalın.